Merhaba, Melek ben. Fotoğrafçıyım, bebek ve aile fotoğrafçısıyım. 10 yaşındaki kızım ve eşimle birlikte yaşıyoruz burada. Site içerisinde 3+1 bir ev burası. Bu evi tercih ederken en güçlü motivasyonum sabah uyandığımda, pencereden dışarı baktığımda yeşil bir zemin görmek ve ormana olan yakınlığıydı. Olabildiğince aydınlık, soft, dingin alanlar oluşturmaya gayret ettik. Genel itibariyle doygunluğu azaltılmış tonlar, mat pürüzlü yüzeyler ve krem toprak tonlarında dingin alanlarla karşılaşacaksınız. Esasında arzu ettiğimiz Ege'de bir yaşam sürmekti. Fakat şu an şartlar buna müsait olmadığı için biz de bulunduğumuz yerde Ege hayatına benzer bir yaşam kurgulamaya gayret ettik. Aynı zamanda küçük bir bahçemiz var ve kış bahçemiz de var. Bu da bize sanki müstakil bir evde yaşıyor hissi uyandırıyor. Salonda ve evin genelinde neredeyse tamamında ham ahşap mobilyalar göreceksiniz. Ahşabı seviyorum. Ahşabı hem görmeyi hem de dokunmayı seviyorum. Koltukları 7 yıl evvel Modaco'dan almıştık. Şu an olsa belki bu koltukları tercih etmem ama çıkarılabilir kılıfları olması, kolay yıkanıyor olması avantajı olduğu için değiştirmeyi düşünmüyorum. Gayet de sağlam görünüyorlar. Doğayı ve bitkileri inanılmaz seviyorum ve onlarsız bir yaşamda düşünemiyorum. Zannediyorum ki 60 ila 70 arasında bitkim var. Birkaç çiçeğimi özellikle camın önüne konumlandırdım. Hem dış mekanla böyle bir geçiş sağlıyor hem de camdan dışarıdan baktığımda da içerisinde de o yeşilliği görmek beni çok mutlu ediyor. Masa üstünde bir aydınlatma yapmak istediğimizde eş zamanlı bitkilerimi de sergileyebileceğim bir görsel olsun istedim. Bunun için de dikdörtgen bir ahşap bir platform hazırladım. Bu ahşap platformun içerisine aynı zamanda bu elektrik aksamı ile ilişiği kesilsin ve yekpare bir bitki altlığı olsun diye Plexi'den bir bütün halde bir altlık yaptırdık. Yapı Market'ten aldığımız bir zincir yardımıyla çelik dübelle tavana sabitledik bu aydınlatmayı. Yemek masasının üstünden sarkan bitkiler bazen neredeyse tabağımıza girecek kadar uzanıyorlar. Misafirler birbirlerini böyle görmeye çalışıyorlar bitkilerin arasından. Ama şu ana kadar kimse şikayetçi olmadı bu durumdan. Masanın bir tarafında sandalye tercih etmemize rağmen karşı tarafında bank tercih ettim. Hem alandan da tasarruf etmiş olduk, daha da ferah bir görüntü sağlandı. Hemen arka tarafına doğal rafyadan bir aksesuar yapmak istedim. TV ünitesini olabildiğince basit bir formda tasarlamak istedim. Evin belki de en muhatap olmadığım eşyası televizyon. Sadece üzerindeki düğmeden nasıl açıldığını biliyorum. Kumandayla nasıl açıldığı hakkında bile bir fikrim yok. Ben bu merdiveni bir çiçeklik olarak düşündüm. Üzerine bitkilerimi yerleştirdim. Bahçe katında yaşıyor olmamız sebebiyle bizim için aslında her pencere birer kapı. Bu yüzden de ben perde kullanmayı tercih etmedim birçok odada. Hem çiçeklerin güneş ışığını kessin istemedim, hem de buradan bahçeye çıkışımızı rahatlatsın istedim.
Burası da bahçemiz. Evin tüm odalarından, tüm camlarından görünen bir bahçe. Boylu boyunca uzanıyor. Bahçede en sevdiğim ve kokusuna bayıldığım çiçek olan Yasemin ektik neredeyse her duvarına. Şu an son demlerini yaşıyor. Son çiçeklerini görüyorsunuz üzerinde. Buradaki oturma alanında bir şemsiye yerleştirdik. Bu şemsiyenin etrafına makromeden püsküller yaparak onu biraz daha nispeten havalı hale getirdiğimi düşünüyorum. Hemen kızımın odasının camının önüne ise biberiyeler diktim. Camı açtığında mis gibi kokuları içeri doluyor. Evin neredeyse çevresinin tamamına ortancalar dikmeye gayret ettim. Burada pembe ortancalar var. Mutfak civarında ise mavi ve mor ortancalarım var. Buradaki yastıkları elle diktim. Yani makinem olmadığı için tamamen el dikişi yastıklar. Bisikletimi ise genelde bahçede tutuyorum. Hemen böyle pratik bir şekilde bahçeden çıkıp sitenin içerisinde birkaç tur atabilmek için. Çok böyle yağmurlu olan dönemlerde yalnızca içeri alıyoruz. Onun dışında genelde bahçede duruyor. Burada böyle bir dala makrome bir salıncak yaptım ve tavana sabitledik bu makrome salıncağı. Hemen böyle camın kenarında da minik bir bostan oluşturdum. O böyle minik bostanımda marullar, reyhanlar, biberler, soğanlar, birkaç tane o çileğini gördüğünüz minik bir tane çileğim var. Aslına bakarsanız tabii ki hayalim dönüm dönüm bostanlar ama bu hayali böyle minicik saksılara sığdırdım. Elimin toprakta olmasını çok seviyorum. Bu yüzden de işte bulduğum her bir karış toprağa işte çiçekler, fideler ekmeye gayret ediyorum. Kızımın da esasında bu yönde büyümesini çok arzu ediyorum. O yüzden mesela gördüğü zaman biber fidesini tanıyabilsin, domates fidesini tanıyabilsin, kirazın yaprağından tanıyabilsin çok arzu ettim. Neyse ki Alya da böyle bir çocuk. Benim için çok kıymetliydi. Evin verandasındayız. Salonun devamı gibi düşünerek ona göre tasarlamaya çalıştık. Jüt halının devamı olsun istedik. Renkler yine 5 tonları hakim olsun istedik ve dediğim gibi uzun zaman geçirdiğimiz için verandada ve bahçede olabildiğince konforlu, rahat alanlar oluşturmaya gayret ettik. Yine böyle basit ve iddiasız mobilyalar tercih ettim. Sehpa hakkımı salondan ziyade verandada kullanmak istedim. Evin yatak odasındayız. Çok büyük bir oda değil. Yatak başlığı da yeterince heybetli olduğu için bu odaya yüksek dolaplar koymak istemedim açıkçası. Yatak başlığına da asma yapraklarını bükerek bir form verdim ve bir çelenk yaptım. O çelengin üzerine de okaliptüs dallarını yerleştirdim. Yatak başındaki iki aplik de Mudo'dan. Renklerini de dokusunu da çok seviyorum gerçekten. Aydınlatmayı ise Yargıcı'nın outletinden kapmıştım.
Karşıda gördüğüm duvarda biraz böyle normal evin standartlarının dışında biraz renge kaçtım. Zaten biliyorsunuz genel olarak evde çok renk yok ama renk hakkımı bu duvardan yana kullandım. Bir boyanın nefti rengi. Yarısını, duvarın yarısını bu renge boyadım. Hemen böyle arada da böyle ayırıcı bir şerit görevi görsün diye H&M Home'dan 6 tane askı aldım ve onları yan yana çaktım. Hem gerçekten kullanışlı oluyorlar. Böyle geceden kıyafetlerimizi, böyle ayarladığımız kıyafetlerimizi asabiliyoruz. Hem de şu an olduğu gibi böyle bu yine pandemi döneminin o başlarında yaptığım yani nakış denir mi tartışılır. Çünkü elimde ne varsa, o an elimde hangi ip varsa o ipleri kullanarak yaptığım panolar var. Hatta bunu bir söğüt ağacının altında otururken dökülen yaprakları bükerek yapmıştım bu çerçeveyi. O yüzden bunu da ayrı seviyorum. Hemen onun üstünde de kara kasnağın gerçekten nakış diyebileceğimiz çalışmaları var. Çünkü benimkiler oldukça amatör. Burada da bitkilerimi köklendirmek için kullandığım makrome bir aksesuar var. Ayna olarak da bir bambu ayna tercih ettim. Onu da oraya böyle minik bir iple sabitledim güvenlik açısından risk oluşturmaması için. Odada bir dolap olmadığı için yüksek ihtimalle giyinme alanı olarak tasarlanmış o kısmı girdiğimizde geçici olarak bir perdeyle kapattık. İçerisine de IKEA'nın raf ünitelerini yerleştirdik. Böyle yan yanda olsa girebileceğimiz, çok da böyle geniş olmayan ama bize yeterli, kafi derecede büyüklüğü olan bir giyinme alanı var. Hemen bench'in yanında da Vivense'den aldığım bir berjer var. Rattan bir berjer var. Çok şık, odayla da çok uyumlu buluyorum. Üzerindeki kılıfıysa, daha doğrusu üzerindeki minderinin kılıfıysa istenildiğinde çıkarıp yıkanılabiliyor. Ya da eğer yıkamayı arzu etmezseniz üzerinden silinebilir bir kumaşı var. Evin diğer alanlarında olduğu gibi yine yatak odamda da bitkiler var ama yatak odası olduğu için özellikle havayı temizleyen eğrelti otu familyasından olan bitkileri tercih ettim. Perde için buraya ahşap bir parça kestirdik ve belli aralıklarla, eşit aralıklarla çiviler çaktık. Bu aslında ablamın fikriydi. Ben de sonrasında çok sevdim. Aslına bakarsanız bunlar bir fon olarak kalıyor. Hareket edemiyorlar. Zaten altında, arkasında stor olduğu için gerek de duymuyorum esasında. Oradaki eşit aralıklarla çaktığımız çivilere IKEA'nın halkalarını yerleştirdik ve perdenin üst kısmını katlayıp bir farbela gibi görünmesini sağladık. Kızımın odasındayız. Kızımın mobilyalarını o doğmadan evvel aldık. Yani yaklaşık 10,5 yıllık mobilyalar. Ama hala çok sağlamlar ve beyaz oldukları için de değiştirmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Uzunca bir sürede kullanılabilir gibi görünüyor. Yatağın hemen üstünde Feriköy Antika Pazarı'ndan aldığım 2 tane raket. Altında da üzerindeki illüstrasyon çalışmalarını çok sevdiğim bir Zara filaması var. Yatak başlığının üzerinde yine bu pandemide herkesin o çok sıkıldığı dönemde bir punch çalışması yapmıştım. 2 tane pano hazırladım. Hemen onun üstünde de sevgili Kiçicik'in bir maskı var. Hemen yanı başındaki komodini Alaçatı'dan yine bir antikacıdan sırtlayıp getirmiştik. Arabanın böyle arkasına tıkıştırarak. Burada böyle minik bir kütüphanesi var Alya'nın. Üst tarafta romanları, alt tarafta da biraz böyle bilim kitapları var. Buradaki minik fareye eski bir tütün kutusundan bir yatak yaptık. Onun içerisinde böyle
konforlu uyuyor. Burada da İngiliz Home'dan aldığım ve fiyatına çok şaşırdığım minik bir ayna var. Alya için de yeterli. Burada Alya'nın çalışma masası. Üzerinde de Feriköy Antika Pazarı'ndan aldığım bir ahşap kutu var. Bu ahşap kutu zannediyorum ki vakti zamanında içerisinde nebati yağlar saklanıyormuş. Bir büyüteç, bir hokka var burada. Çok seviyorum buradaki camın rengini de. Ve bir tane de şinanayı var. Yakın bir zamana kadar da doğru yönü gösteren bir pusula var. Zannediyorum ki bu pastan dolayı artık işlevini yitirdi. Kızım 10 yaşında ve yaklaşık 2 yıldır benim fotoğraf asistanlığımı yapıyor. Ben açıkçası orada hem böyle motive olsun diye hem de teşvik etmek amaçlı böyle minicik, böyle makul bir yevmiye usulü çalışıyoruz. Şimdi Alya biriktirdiği paralarla bir süre benimle çalıştı, yaklaşık 2 ay kadar. Biriktirdiği paralarla birlikte benimle birlikte Feriköy Antika Pazarı'na gelmek istedi. O zaman da aklında bir dürbün vardı. Bir dürbün almayı çok arzu ediyordu. Kendi inisiyatifinde biz onu tamamen serbest bıraktık. Tezgahlara tek tek dürbünlerin fiyatlarını soruyor. Fakat sorduğu dürbünler Kurtuluş Savaşı'na tekabül ettiği için ne yazık ki yavrumun parası buna yeterli gelmiyor. Orada birazcık minicik bir üzüldü ama o gün emeğin karşılığında kazandığı paranın ne kadar kıymetli olduğunu ve buna herhangi istediği, arzu ettiği bir şeye ulaşabilmek için ne kadar çalışması gerektiğine dair de zannediyorum ki böyle minik bir hayat tecrübesi kazanmış oldu. O gün bir dürbün alamadı ne yazık ki. Parası bir yaka broşuna yetti. Yaka broşuyla birlikte ayrıldık Antika Pazarı'ndan ama sonra bu hikayeyi anneannesine anlatınca anneannesi kıyamadı ve ona babasının emaneti olan dürbünü hediye etti. Daha doğrusu emanet etti. Şimdi bizim kıymetlimiz, gözümüz gibi bakıyoruz ona. Dolabın camlı kısmında içerideki o karışıklık çok fazla görünmesin diye kahverengi parça bir kumaşım vardı. O parça kumaşla böyle bir minik bir perde diktim oraya. Hem genel olarak odanın tonuyla da bütün olduğu için güzel göründüğünü düşünüyorum. Çalışma odamdayız. Bu odadaki tüm mobilyalar olabildiğince basit, iddiasız ve işlevsel tasarlandı. Burada çok uzun süre vakit geçiriyorum. Gerçekten bu sandalyede saatlerce kalıyorum ve bedenim de gözlerim de çok yoruluyor. Hemen böyle kendimi dinlendirmek için uzanabileceğim bir yatak yerleştirdim odanın duvar kısmına. Hemen merdivenin üzerinde de çok sade ve şık, yani bir takvimden bütün beklentimi karşılayan bir takvim var. Ve sevgili Mitis ve Atölye Punika'nın birlikte çalıştığı çok tatlı bir takvim. Burada böyle yüksek sırtlı siyah bir sandalyedense daha ton olarak da odaya uygun ve aynı zamanda konforlu bir sandalye tercih etmek istedim. Yatağın hemen karşısında Vivense'den aldığım meşe ağacından ve rattan detayları olan bir dolap var. Hem çok hızlı geldi bu dolap bana, hem de inanılmaz korunaklı geldi. Yedek bir çarşaf nevresim takımı yerleştirdim. Minik böyle bir yastık. Hemen yanında babamın bir hatıra defteri var. Bu hatıra defteri bizim kıymetlimiz. O yüzden de onu burada muhafaza etmek istedim. Onun yanında da eşimin böyle minik bir bebeklik fotoğrafı var. Çok sevdiğimiz. Bunlardan biri de kendi işlerimden böyle sevdiğim kareleri içerisine yerleştirdiğim keten kapaklı bir albüm. Çekilen fotoğraflar, yani düzenlenmiş kareler ailelere sonrasında bu keten albümle birlikte ulaşıyor. Aslına bakarsanız bunu hem dolap hem de biraz da büfe gibi kullanıyoruz.
Evin mutfağındayız. Diğer tüm odalarda olduğu gibi mutfaktaki masa, bank ve ahşap raflar da ahşap tasarım MMS tarafından tasarlandı. Burada çok sayıda sandalye kullanmaktansa bir bank kullanarak yerden tasarruf etmek istedim. Davlumbazı ise ahşap bir kutuyla kapattık. Düğmelerinin olduğu alanda bir oyuk oluşturduk. Rahatlıkla kullanabileceğimiz bir alan yarattık burada. Camın önlerine mavi, mor, pembe ortancalar diktim. Görünce beni ziyadesiyle mutlu ediyorlar. Hemen tezgahın karşısında bir dolap var. Bu dolap zannediyorum ki yine 8 yıl önce aldığım bir dolap. İçerisine işte kuru bakliyatlarımı, patateslerimi, soğanlarımı koyuyorum. Evin banyosundayız. Burada yine benim yaptığım 2 tane pano var duvarda asılı olan. Burada H&M Home'un askılığını kullandım. Zeytin dallarını banyoda da kullanmak istedim. Bu tarafta ise bir ecza dolabı var. Ecza dolabı New Old Studio'nun bir parçası, çok sevdiğim bir parçası. Şöyle minik tatlı bir de kilidi var. İçinde ise İşte birkaç tane ahşap tarak, böyle amber rengi şişeler, oda kokuları, serumlar vesaire var. Üzerinde de işte bitki spreyleri ve bir tane de yine antika pazarından aldığım bir şişe yerleştirdim. Bunun böyle bu nostaljik görüntüsünü çok seviyorum. Antredeyiz. Evin tüm depolama alanlarının kapakları beyaz ve sürgülü kapılar. Hemen kapıdan girdiğimizde bizi böyle rattan bir bench karşılıyor. Onun üzerinde ise bir tane askılık var. Askılıkta yine antika pazarından aldığım bir parça var. Çok sevdiğim. Bu tarafta ise dresuar, yine ahşap bir dresuar kullanmak istedim. Dresuarın üzerinde bu renk şişeleri zaten çok seviyorum. Evin genelinde de göreceksiniz. Üstünde ise Yargıcı Home'dan aldığım 3 tane çerçeve var. Dairenin tüm bölümlerini büyük bir keyif ve ilhamla izleyen biriyim. Ama bazı bölümler geldiğinde, bazı evlerde böyle bir ah kalbim diyorum ve ruhumun eşleştiğini hissediyorum o evde. Umarım ki evim size ilham olmuştur ve ruhunuzla eşleşmiştir. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için.